Benim adım Jon. Benim adım Jon. My name is Jon. Uzgunum. Türkçe bilmiyorum. So I'm thankful we have a translator. If you don't speak English, Perchin's going to help me out. İngilizce bilmiyorsanız ben buradayım. So the title of my speech today is actually Become an Elite Leader Today. Bugün konuşmamın başlığı, bugün elit bir lider olun. And the theme of today is inspiration. Bugünün teması ilham. Elite leaders inspire. Elit liderler ilham verir. İyi liderler elitten kastım. So I'm going to give you guys a couple of tips where you can improve your leadership today. Size liderlik yetinizi geliştirmenizde birkaç tane ipucu vermek istiyorum. This is my background, but we're not going to talk about my background. I want to tell my background as a story. Yaptıklarım bunlar ama yaptıklarımı tek tek anlatmayacağım. Yaptıklarımı, arka planımı hikaye olarak anlatacağım sizlere. My story comes with what I believe is the most important aspect of leadership. Benim hikayem liderliğin en önemli unsurlarından birini kapsıyor. And that's believing wherever you are at is the best possible position to be in. Believing, right? Believing. İnanmak, nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, bulunabileceğiniz en iyi mevkidir. Essentially, I have been living my life both personally and professionally with the belief that there is no greater place that I would rather be. It's living in the moment, and that's what grass is browner means. Hem kişisel hem profesyonel hayatımda benim inandığım en önemli şey anı yaşamaktır. Ve benim kitabımın, yani Grass is Browner, çim öbür tarafta. I'll just explain what's grass is greener, okay? I'm going to explain that right now, okay? Grass is Browner kitabımın da amacı budur. In America, we have a very common saying or idiom, and that is the grass is greener on the other side. Amerika'da çok sık kullandığımız bir deyim var. Grass is greener on the other side. Yani karşı komşunun çimi bize daha yeşil gözüküyor. Essentially, what that means is we're always looking at our neighbor's house, and it looks like a better house. Or our neighbor's car, it looks like a better car. And all of our television commercials has a nice, shiny object, and we want it. And this is the grass is greener. Evet, yani bunun analojisi komşumuzun çiminin bize daha yeşil gözükmesi, komşumuzun arabasının daha havalı gözükmesi, reklamlarda gördüğümüz ürünlerin, ulaşamadığımız ürünlerin daha parlak, daha hoş gözükmesi. So, the grass is browner concept is believing that where you're at is going to be the greenest grass on the block. You can have the greenest grass if you just water your own yard. Bu grass is greener, yani çim öbür tarafta daha yeşildir deyimini grass is browner'a, yani çim daha kahverengidir. Türkçe'ye çevirdiğinde daha anlam bozulduğu için çok çevirmiyorum. Grass is browner'ın konsepti de sizin bulunduğunuz yer potansiyel olarak en yeşil olabilecek yerdir. Buradaki sizin yapmanız gereken şey o çimi sulamaktır. As you can see from the picture, this is the title of both of my books in the series, The Grass is Browner on the Other Side. Fotoğraflarda görebileceğiniz gibi iki kitabımın da, iki ayrı kitap bunlar bu arada. Başlığı Grass is Browner on the Other Side. Bu sebepten ötürü. So let's hop into my story. And my story started in Silicon Valley, which is known as San Francisco, California, and commonly known as the startup capital of the world. Hikayem Silikon Vadisi'nde 2014'te başlıyor. Silikon Vadisi hepiniz biliyorsunuz zaten. San Francisco'da bulunan startupların başladığı ve startupların bulunmasıyla ünlü San Francisco'daki bir bölgedir. I was brought on as an executive to a startup, and my job was to be the head of sales and the head of operations, and our goal was to scale the company. Bir startup'a yönetici olarak operasyonların ve satışların başında getirildim. Ve bizim yaptığımızda what was your task and then scale what? Scale the company, grow the company. Firmayı büyütmekti bizim görevimiz. We started in San Francisco, and then we built a satellite office in Salt Lake City, Utah. I scaled that office myself, and then as we got bigger and bigger, we decided to start hiring remote workers across the world. İlk başta San Francisco'da başlayıp sonrasında Salt Lake City, Utah'ta bir ofis açtık. Ofisin büyümesinden özel olarak ben sorumluydum. Sonrasında uzaktan çalışanlarla işi daha da büyütmeye başladık. Most of the people we hired
were right out of college. And I wanted to educate them, to help them grow their business careers. And I had a library of business books that I was handing out to each one of these younger employees to help them learn and grow. Çalışanlarımız genelde üniversiteden yeni mezun olan kişiler olduğu için eğitimleri de çok önemliydi. Benim bir tane kütüphanem vardı, iş kitaplarıyla dolu. Özellikle bu kitapları onlara tavsiye ederek, bu kitaplar üzerinden çalışarak onların gelişiminde katkıda bulunmaya çalışıyordum. Sadly, they did not like my books. Üzülerek söylemeliyim ki kitaplarımı çok beğenmediler. They were boring, they were hard to read, they could only read a chapter or two. Americans felt like our business books are too textbook-like. There was not enough entertainment. Sıkıcı geliyordu ve çok canlı gelmiyordu ve çok böyle akademik, sanki bir textbookmuş gibi gelip yeterince eğlenceli olmadığını bu kitapların, yani çok sıkıcı olduğunu düşündükleri için kitapların ilk chapter'ından sonra, ilk bölümünden sonra sıkılmaya başlıyorlar. I believed the grass was browner, so I thought this was a great thing. I saw it as an opportunity. Ben çimin daha kahverengi olduğunu düşünerek bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istedim. So in 2015, I quit my executive position and I moved to the island of Cyprus. My goal was to write a book for business that included my own adventure and travel. So I would act out sales concepts on the island to translate business concepts in the book to make my book more entertaining and fun. 2015'te işimden ayrılıp Kıbrıs'a taşındım. Buradaki birinci projemde bir tane iş kitabı yazmak ve bu iş kitabını benim oradan topladığım ve daha önceden topladığım konseptlerle olabildiğince eğlenceli bir şekilde yazmaktı. I did it. I wrote the book and I came back to the United States and in 2016 I was hired as head of sales for a Fortune 1000 company for the state of Arizona and Southern California. While I was working in 2016, the book was published. 2015'te kitabı yazdıktan sonra 2016'da tekrardan Amerika'ya, Arizona'ya dönüp Fortune 1000 listesindeki bir firmada çalışmaya başladım. Bu sene içerisinde de 2015'te yazdığım kitabım yayınlandı. I didn't sell a million copies, but I did sell enough books and I started to get enough feedback from around the country from people I didn't know that they loved my book and it was helping them in their sales careers. 1 milyon adet satmadım ama bana yeterince geri bildirim sağlayacak kadar kitap satıldı. Bu kişilerden yaptığımız istişarelerle ve geri bildirimlerle gitgide projelerimi daha da ilerletmeye çalıştım. So I did it again. I quit my job in 2017 and I decided to travel and write a book on leadership. I traveled through 12 countries and I interviewed 3 elite leaders. Sonrasında tekrar aynı şey tekerrür etti ve 2017'de işimden tekrar ayrılıp bu sefer seyahat etmeye karar verdim ve 12 tane farklı ülkede seyahat ettim. Bu seyahatlerim içerisinde de o ülkelerde yaşayan liderlerle röportajlar gerçekleştirdim. One of the countries I went to was Turkey. Gittiğim ülkelerden biri Türkiye'di. I really enjoyed my time in Istanbul, Turkey, because a friend of mine from San Diego made sure I was introduced to her former roommate. İstanbul'da gerçekten keyifli bir vakit geçirdim. Çünkü San Diego'dan tanıştığım bir arkadaşım eski ev arkadaşını benimle tanıştırarak iyi bir vakit geçirmemden emin oldu. I fell in love with this girl. Bu kıza aşık oldum. Tanıştırıldı. And I moved to Istanbul, Turkey at the end of 2017. Ve 2017'nin sonunda İstanbul'a taşındım. I got married in 2018 in Istanbul. You got married in 2018, right? Okay. 2018'de evlendim. And in 2019, we are expecting our little baby girl. 2019'da bir kız bekliyoruz. Kız çocuğu. This is my story, and when we talk about leadership and we talk about my background, it's not about what we say, it's not about what we want to do, but leadership is about what we do. Bu benim arka planım, bu benim hikayem. Liderlik, akla gelince en azından bende, bizim ne dediğimizdense asıl ne yaptığımız buradaki önemli unsur. My background to become where I am today as a full-time author and a full-time speaker took a lot of time. So part of what you need to do to become a leader
has to do with perseverance. Perseverance is required for elite leadership. Perseverance is not giving up, right? Again. Bu tabii ki şu an full time bir yazar olmak ve full time bir konuşmacı olmak çok emek isteyen bir süreçti. Bu süreçte en önemli özelliklerden biri de pes etmemek oldu benim için. Perseverance. So the grass is browner concept is about believing wherever you're at is the best possible place. Like the picture at the bottom, I'm not encouraging you guys to all quit your jobs, go move to an island and write a book. If that's your dream, of course, I encourage you to do it, but enjoy where you're at. Perseverance is required to be more successful in your current position and enjoy your life even more, and that's how we grow into elite leaders. Grass is browner konsepti sizin şu anda bulunduğunuz konum her neyse onun maksimize etmek üzerine kurulu aslında. Onun tadını çıkarmak ve anda olmak üzerine kurulu. Yani size buradaki mesajım işinizi bırakın, bir adaya yerleşin, çalışın değil. Bunu istiyorsanız tabii ki yapın. Ama öncesinde bulunduğunuz yerden mutlu olmayı öğrenmemiz önemli. Bu arada perseverance'ın iyi bir tercümesini buldum. Dirayet. Hopefully my own story is inspiring you to want to become a greater leader in whatever you're doing. Umarım hikayem size ne yaparsanız yapın, hangi işte olursanız olun, daha iyi bir lider olmanızı teşvik edecektir. Sizi bu konuda motive edecektir. To properly explain leadership throughout my book, I created one graphic that explains elite leadership, and I use this graphic to explain elite leadership throughout the entire book. Üst düzey liderliği, o da elite leadership'in daha iyi bir tercümesini buldum. Üst düzey liderliği anlatmak için bir tane görsel oluşturdum. Bu görseli size kısaca anlatmak istiyorum. I do not have enough time to go through this entire graphic today. Tüm görselin üzerinden geçecek vaktim yok ama kısaca anlatacağım. So we're going to wipe the wheel clean, and this explains what I want to talk about today. Two words: learn and grow. Şimdi görseli temizliyoruz ve bu size anlatmak isteyeceğimin başını oluşturuyor. Öğren ve büyü. This is the key to becoming an elite leader. Üst düzey lider olmanın anahtarı bu iki kelime. Learn and grow. They're the two most powerful words. And the way that we start to become an elite leader is through ourselves. Üst düzey bir lider olmamızın en büyük yolu, en önemli yolu kendi içimizden, kendimizden başlayarak gerçekleşir. First, no matter what you're doing, no matter what your career path, whether you're a musician, whether you're a nurse, whether you're in business like myself, you need to learn and grow and advance your career so that you are the expert. Ne yaparsanız yapın, konuşmacı olun, hemşire olun, hangi mesleğe ait olursanız olun, hangi meslek grubunda olursanız olun, o meslekte yaptığınız işte en iyisi olmak için sürekli öğrenmek ve büyümeye odaklanın. As leaders learn and grow, and as they become their own expert in their field, what happens is they become the person everyone else turns to. They become indispensable to the company, and everyone looks to them for advice, and you can now start teaching other people. Liderlerin en büyük özelliklerinden biri kendileri işlerinde o kadar iyi hale, uzman hale geliyorlar ki insanların dönüp baktığı kişiler onlar oluyor ve o zaman da öğretme süreciniz başlıyor. As you start teaching other people, you start to gain credibility. This is where you start to make advancements in your leadership career. Başkalarına öğretmeye başladığınız zaman da kredibiliteniz artıyor ve işte o zaman ilerlemeniz başlıyor kariyerinizde. So as I mentioned, my own story did not happen overnight. It took time. Söylediğim gibi benim hikayem gün aşırı gerçekleşmedi. Oldukça zaman aldı. It was almost 1 year after publishing my first book when my publishing company said, let's run a promotion and let's give away the Kindle on Amazon for free. And I agreed to do it. Yayın evim bu süreçte bana bir öneriyle geldi. Amazon'da Kindle'a kitabın için bir promosyon yapalım ve kitabını ücretsiz dağıtalım dedi. My largest following on social media is on LinkedIn. I do have a large following on LinkedIn, and I got the message out to my followers there that I would be giving away the book. And in the 2-day time period that I had my book to be downloaded, there was a lot of downloads. LinkedIn'de büyük bir komünitem var beni takip eden ve oradan bu anonsu yaptım. Kitabımın
Amazon'dan, Kindle'dan ücretsiz indirilebileceğini ve bu anonsu yaptıktan sonra gerçekten büyük sayıda bir indirme gerçekleşti. So I was able to get this screenshot. Now, not everybody knows who Jon Markwardt is, and that's me, but my book is in the middle, and on the left is a guy named Tony Robbins, who most people know worldwide, and the guy to the right is Richard Branson, who most people know worldwide. Bundan sonra bu ekran görüntüsünü alabilmeyi başardım. 2 tane çok ünlü iş insanı, yazar, gurunun kitabının ortasında, biri Tony Robbins 1 numarada, biri Richard Branson 3 numarada, ortasında 2 numarada kendime yer edinmeyi başardım. So as a leader, credibility comes, and as it starts to come from working hard and advancing your career, you start to see different things in your life and your career that start to advance other additional opportunities. This one screenshot led to my interviews in my second book. Özet olarak bir şeylere başladığınızda diğer fırsatlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Benim kendi örneğimde bu ortaya çıkınca, ben bunu paylaştığımda benim için çok daha farklı fırsatlara yol açtı. This gentleman, his name is Bob Carr. He's well known in the United States. He built a company into a Fortune 1000 company and sold it off for $4.3 billion. Last night, actually, he was on a national news station being interviewed. Bu fotoğrafını paylaştığım arkadaşım Amerika'da çok ünlü bir iş insanı. Bir firmayı baştan sıfırdan kurup Fortune 1000 listesine sokup 4.3 milyar dolara satan biri. Gördüğünüz gibi kitabın fotoğrafını paylaşıyor burada. This was the first interview for my leadership book, and with that first interview and with my screenshot that helped lead to my second interview. And this is a woman that was on the cover of Forbes magazine in Tbilisi, Georgia. İlk röportaj yaptığım Bob'dan sonra bu röportajı paylaşmam benim ikinci röportajıma yol açtı. Gürcü bir, what is her name? Nona Maluvashvili isimli bir kadınla röportajıma ön ayak oldu. Nona is well known in the country of Georgia as a leader in business, and Forbes was doing a special edition of women leaders in Georgia, and she was put on the cover. Nona Gürcistan'da çok ünlü bir ve tanınan bir iş insanı ve Forbes bir makale için onunla röportaj yapmıştı bu arada. With these two interviews that led to my third interview, I was invited into the Estonian Parliament House to interview a gentleman named Taavi Rõivas. He is a former prime minister, and he was the active vice president at the time I was invited into the Parliament House. Mona'yla da yaptığım röportajdan sonra bu sefer 3. bir röportaj yapmak için teklif aldım. 3. röportaj yaptığım beyefendi de Estonya'nın eski başbakanı ve ben röportaj yaptığımda da o zamanki başkan yardımcısıydı. Ek bilgi olarak ben söyleyeyim, tanıyorum kendisini. Başkan olduğunda 30 küsür yaşındaydı. Yani en genç başbakanlardan biri olmuştu. So the grass is browner concept, first believing that you're in the best possible place, and then the perseverance to get those wins along the way. It produces many professional rewards and personal rewards. Grass is browner konsepti de aslında tam olarak bunu anlatıyor. Bulunduğunuz yerdeki fırsatları ve kendinizi maksimize ederek, rüzgarı arkanıza alarak, dirayet göstererek farklı, profesyonel ve tabii ki kişisel fırsatları ve kapıları açmak. I am fortunate, I believe, to have the only business book in America to actually end in happily ever after. Şanslıyım ki ve inanıyorum ki Amerika'daki, this is really hard to translate, Amerika'daki ilk iş kitabının ilk mutlu sonla biten iş kitabının yazarıyım. Mutlu sondan kastı tabii ki. My entire career and my entire personal life comes from really believing the grass is browner and believing in education along the way to advance myself both personally and professionally. And that is seen here in the quote that was read for you before I came on stage. Benim en çok inandığım şey grass is browner konsepti anlattığım ve yolda sürekli kendini daha iyi bir versiyonunu yaratıp sürekli kendi eğitimine yatırım yapmak. O yüzden bu görseli size göstermek istiyorum. There is no greater investment than investing in yourself, and hopefully I've inspired you guys today. If you have one or two questions, we might have time for just one or two questions. Okay. We won't have time for questions. Questions yok. Bu görselde yazan da kendinize yaptığınız yatırımdan daha iyi bir yatırım yoktur. Umarım hikayem size ilham vermiştir. Teşekkür ediyorum.